Evet, tüm değerli izleyicilerimize merhaba. Ben Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı Genel Müdürü. Bir sandalyede oturuyorum, üzerimde kırmızı bir gömlek var. Esmerim, saçlarım omuzlarımda, ayağımda bir kot pantolon ve çizmeler var. Arkamda bir sahne, ekranlar. Ekranlarda da festivalin paydaşlarının logoları dönüyor. Bugün bize ayrılan sürede fark yaratanlarla söyleşi yapacağız. 3 kadın fark yaratanımız bizlerle olacak. Fark yaratanlar topluma ilham veren, dönüştürücü gücü yüksek kişilerden oluşuyorlar. Hikayeleri son derece motive edici, mücadeleleri ilham veren kişiler. Onlardan 3 kadının hikayesini bugün biraz daha farklı yönleriyle, bilinmeyenlerle açmaya çalışacağız. Özel sorularımızla pekiştireceğiz. Tabii ki herkesin olduğu gibi onların da keşkeleri, hayatlarının zor, heyecanlı anları var. İyi kileri var. Hep birlikte dinleyeceğiz. Kimler? İsimleriyle ve temsil ettikleri kurumlarla söylemem gerekirse, ilk konuğum Nurdeniz Tuncer, Rehber Köpekler Derneği kurucusu. Köpeği Kara ile birlikte gelecekler. İkinci konuğum İlayda Eski Taşçıoğlu, online olarak bizlere bağlanacak. Konuşmamız gerek platformunu kurdu İlayda. Ve son olarak yine burada sohbet edeceğiz sahnede. Alerji ile Yaşam Derneği'nin kurucusu Özlem Ceylan bizlerle birlikte olacak. Bakalım onlardan neler duyacağız bize ayrılan sürede. İlk konuğum Nurdeniz Tuncer ve Kara. Çok kısa onları tanıtmak istiyorum sizlere. Nurdeniz avukat, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Rehber Köpekler Derneği kurucusu. Ve 2014 yılında tanışıyor bir rehber köpek uygulamasıyla. Oradan sonra Kara'yla olan tanışmaları ve yolculukları başlıyor. Ve nasıl dost olduğunu rehber köpeklerin deneyimledikten, öğrendikten sonra farkındalık yaratmak ve eğitimlerle bunu paylaşmak üzere yola çıkıyor. Bu yolculuk tabii bugünlere kadar halen devam ediyor. Dolu dolu geçen seneler, yıllar var içerisinde. Biz daha gerilere gidelim, öyle başlayalım istedik. O yüzden işte bu avukat olma kararına doğru biraz geri dönersek, o karar ne zaman alındı, neden avukat olmak da başka bir meslek değil? Oradan başlayalım istiyorum. Hoş geldin Nurdeniz. Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Öyle muhteşem bir organizasyona bizi de davet ettiğiniz için. Ben kendimi tanıtmakla başlamak istiyorum. Sarı saçlıyım. Kısa sarı saçlarım var. Kahverengi gözlerim var. Üzerimde resmi bir ceket, siyahlı, kırmızılı ve kahverengili desenli. Yakamda sol tarafında Rehber Köpekler Derneği'nin logosunu taşıyan bir rozet var. Siyah düz ayakkabılarım ve siyah pantolonumla karşınızdayım. Bir de canım arkadaşım Kara, o da siyah bir labrador. Kendisi 5,5 yaşında, İkizler Burcu. Oyun oynamayı, sevilmeyi çok seviyor. Ama üzerinde şu anda sarı işaret içeren yazısı var. Dokunmayın, rehberlik yapıyorum, sahibim görmüyor yazıyor. Tahmin ediyorum o da güzel kahverengi gözleriyle kameraya doğru bakıyor. İzmir doğumluyum. Sonrasında babam eczacı, Afyon'da bir süre yaşadık. İlkokulu Afyon'da bitirdim. Çoklu kültürü yaşamının getirdiği bir zenginlik var diyebilirim. Ankara'da babaannem dedem, İzmir'de anneannem dedem ve İstanbul'da da sürekli ziyaretlerimiz söz konusuydu ve yurt dışına da sürekli ziyaretler yapıyorduk. Bu tabii çocuk yaşta böyle hareketli bir hayata sahip olmak kültürel açıdan sizin vizyonunuzu çok geniş tutuyor ve kendinizi hep geliştirmeye adıyorsunuz. Avukat olmaya nasıl karar verdim? Yaklaşık 6 yaşlarındaydım. Dedem Yargıtay Hakimliğinden yeni emekli olmuştu. Ve herkes karşısında onun önünü ilekleyip hakim bey, hakim amca deyip saygı duyuyordu. Dedemin önce isminin hakim olmadığını anladım ve dedem bana hakimliğin ne olduğunu anlattı. Zaten hayranım kendisine. Akabinde avukat olmaya karar verdim. Tabii
hayat bir maraton. Her zaman sizin planladığınız gibi gitmiyor. İşte piyano çalan, bisiklete binen çok hareketli bir çocukken yaklaşık bir hafta içerisinde bir görme kaybı başladı. Ama hayatım hiç değişmedi, kararlarımı hiç değiştirmedim. O hızla, o hayallerimin peşinde koşmaya devam ettim. Evet, ne güzel. Sen dedenden ilham aldın. Belki de onlarca kadın bizi izleyen, dinleyen senden ilham alaraktan avukatlık mesleğini bir daha düşünecekler. Ailede hep sağlıkçı vardı, eczacı vardı. Dedem hakim olarak herkesin böyle örnek aldığı ideal bir insandı. Aklı büyük, kendi küçük derdi bana. Hiç susmayan bir çocuktum, aldım o mikrofonu da evde hep oyunlarımda. Kendisi hep bana şey derdi, avukat olmalısın. Anca bu performansı böyle harcayabilirsin diye. Ne tatlı. Peki dedeni andık. Şimdi Kadınlar Festivali'ndeyiz biliyorsun. Senin için önemli bir kadın figürü desem, sana ilham veren bir kadın veya kadınlar. Kimi söylersin, kimi düşünürsün? 80'li yılların sonunda ilkokuldaydım. Televizyona tabii ki herkesin olduğu gibi saat 8 olduğu zaman ajans derlerdi o zamanki büyükler. Haberleri izlemek üzere başına geçerdik. O zamanlar Benazir Bhutto vardı ki siyasi görüşlerine katılmasam da Benazir Bhutto, Margaret Thatcher gibi güçlü kadınların o zaman ön planda olduğu bir dönemdi. Ve onları izlemekten çok mutluluk duyardım. Çünkü dediğim gibi çoklu kültürde yetiştiğim için protokolü de gördüm, kırsal kesime de. Özellikle kırsal kesimde mesela kadına eksik etek demeleri beni çok üzerdi ve hep bu eteğin uzatma planlarını yapardım. O yüzden böyle güçlü kadınların televizyonda olması beni çok etkilerdi. İş hayatından iş insanı olarak da Sayın Güler Sabancı o zaman 80'li yıllarda başlangıcıydı sanırım iş hayatının ve hepimizin de örnek aldığı kişilerden de. Ne güzel, ona da sürpriz olacak şimdi. Evet, teşekkürler. Sana 5 kelimelik bir kontenjan versek, 5 kelimeyle sınırlı, kendini nasıl ifade etmek isterdin? Kararlı, çok çalışkan, çalışmayı çok severim. Meydan okumayı seven, aktivist boyutunda değil, rol model olmak ve hani yol açmak konusunda, kişisel gelişime ve bakıma önem veren, paylaşmayı seven. Ne tatlı, çok teşekkürler. Evet. Peki şimdi biz bir kadın festivalindeyiz ve şehir bazlı festival. Biliyorsun Türkiye'de bir ilk ve İstanbul olarak festivali düzenliyoruz. Sen bir kadın olarak burada bizimlesin. Hem engelli ve hem kadın olarak düşündüğünde İstanbul için nasıl bir değerlendirme yaparsın? Mesela hani 10 üzerinden diye düşünsen, İstanbul kaç alır bu anlamda? İstanbul'dan vazgeçemeyip ama sürekli şikayet edenlerdenim. İstanbul 10 üzerinden karışıklığı ve birazcık düzensiz yapısıyla 10 üzerinden 5 diyebilirim. Çünkü engelli bir kadın olarak sürekli iş hayatı aktif, hem dernek hem iş hayatı olan bir kişiyim. Ve sürekli her yere girip çıkıyorum. En çok bunu hissedenlerden biri de benim. Kaldırımların üzerine park edilen arabalar, anlamsız sarı yüzeyler. Mesela karının eğitimi var sarı yüzeylerle ilgili. O bile bazen şaşırıyor. Hani bittiği zaman. Ağaçların yolun ortasında olması, kaldırımların kırıklığı, ışıksız alanların bulunması. Tabii ki mükemmel yerler de var. Ama bunun sayısının teknolojiyle birlikte artması gerekiyor. Biz göremeyen kişiler son zamanda bizim için teknoloji çok önemli olduğundan dolayı akıllı telefonlarımızla hep adresleri telefonlardaki navigasyonlarımızla buluyoruz. Alışveriş merkezlerinin çoğunda bu tabelaları okuyor. Bir takım uygulamalar da tabelaları okuyor. Akıllı şehir uygulamasının daha çok artmasını istiyoruz. Binalara girdiğimiz zaman asansörlerin sesli olması çok önemli. Ne kadar köpeğiniz de olsa, tabii ki bağımsız hareket ediyorsunuz ama bir asansöre girdiğinizde birilerine sormak, onun braille alfabeli ya da erişebilir olmaması aslında bir yerde de sizi yine birilerine sormak zorunda bırakabiliyor. Merdivenlerin ucunun bir şekilde görme engelli için ayarlanması veya tuvalet girişlerinin ona göre tabelaların konulması, bunlar küçük ayrıntılar ama aslında bizim cephemizde farkları ortadan kaldırmak için en önemli unsurlar. Teknolojiyle birlikte küçük dokunuşlarla bu muhteşem İstanbul'u daha da güzel, daha da cazip hale getirebiliriz.
Güzel şeyler öğrendik senden. Sen bunları değiştirmek için bir şeyler yapıyor musun? Bu anlamda katkıların var mı? Ben hak temelli mücadeleme de devam ediyorum. Rehber Köpekler Derneği'ni kurduk. Rehber Köpekler Derneği göremeyen kişilerin bağımsız hareketi için tamamen ücretsiz olarak rehber köpekleri teslim ediyor. Bunun yanı sıra mamasını, veterinerini, her şeyini karşılarken aynı zamanda yasal anlamda da destek veriyor. Tabii bu yasal anlamda destekler sadece bir mekana girişi değil. Bir şekilde o mekanın erişebilir olması, bir görme engelli gittiği zaman otellerde ya da farklı yerlerde rahat edebilmesi için bize soruldukça gönüllü olarak biz de bu bilgi birikimimizi, benden daha uzman olan kişiler de var. Ben hukuki boyutuyla ve tecrübelerimi aktarıyorum ama uzman kişiler de var. Gönüllü olarak bunu aktarmaya çalışıyoruz. Bu soruyu biz hazırlarken İstanbul'u nasıl buluyorsun diye. Ben seni sosyal medyada da takip ediyorum. Yani bahsettin ya zaten ben çok gezerim, çok dolaşırım diye. Gerçekten o kadar çok geziyorsun ki ben böyle her post koyduğunda diyorum ne kadar aktif, ne kadar dinamik Nurdeniz. Her yerdesin, geziyorsun. Dolayısıyla yani şehri bu anlamda çok yönlü olarak da deneyimliyorsun esasında. Tabii bizim amacımız sadece rehber köpek vermek değil. Bunun örneğini de göstermek, yapabiliriz'i göstermek. Hep şikayet etmek değil, çözümle birlikte gitmek. Evet, bugün rehber köpek olur, sesli baston olur, farklı yöntemler olur. Ama biz bu hayatta varız ve bu hayata katılmalıyız. Farklılıklarımız bizim zenginliğimiz. Kimi göremiyor, kimi duyamıyor ama bu hayat hepimizin. O yüzden hepimiz bağlarımızı kuvvetlendirerek hem eğitimimizi alıp çalışıp üretip bu hayatın içinde olmak zorundayız. Hayat birlikte güzel bence. Evet, hayat yolculuğunda geri dönsek, küçük Nurdeniz'e doğru, 5-6 yaşlarındaki Nurdeniz'e doğru gitsek, ona ne mesaj verirdin? Zamanı anlatıp zamanı doğru kullanmasını söylerdim. Çünkü bu hayatta en kıymetli şey zaman. Onu doğru kullanmak lazım. Teşekkür ediyorum. Biz Ben de çok teşekkür zamanımızın ediyorum. sonuna geldik. Sana ve Kara'ya bugün bizlerle birlikte olduğunuz için, fark yaratan çalışmalarınızı, yaklaşımlarınızı paylaştığınız için, yine bizi izleyen birçok insana da ilham verdiğinizden eminim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz bu davetiniz ve organizasyon için. Evet, şimdi ikinci konuğumu takdim edeceğim. Bu sefer dijital olarak bağlanıyoruz. Yine bir fark yaratan, çok yeni bu sezonun fark yaratanlarından İlayda bizimle. Hoş geldin. Merhabalar Nevgül Hanım, hoş bulduk. Sizi görmek çok güzel. Herkese merhabalar, ben İlayda. Şu an evimin salonundan online olarak bağlanıyorum. Salonda arkamda bir tablo ve ailemin bir fotoğrafı var. Ben önünde oturuyorum. Uzun koyu kahverengi saçlarım ve koyu kahverengi gözlerim var. Mavi çiçekli bir bluzum var. Burada bu etkinlikte yer aldığım için inanılmaz mutluyum. Ne kadar güzel anlattın. Harika. Hoş geldin tekrardan. Ben çok kısa seni tanıtacağım. Sonra sorularımıza geçeceğiz. İlk fark yaratan konuğum Nurdeniz de hukuk mezunuydu. Sen de hukuk mezunusun. Devam ediyorsun, doktora yapıyorsun. Bu arada senin kurucusu olduğun platform konuşmamız gerek. Neyi konuşmamız gerek? Regli ve cinsellik konularını. Yani hani ayıp olur konuşmayalım, bunlar da çok tabu diye düşünülen konuları konuşulmadığını fark ederekten kurduğum bir platform. Fark ederekten dezavantajlı kadınlara, gençlere ulaştığın eğitimlerle, hijyen ürünlerle farkındalık yaratmaya çalıştın ama bununla kalmadın, bir de savunuculuk yaptın. Bu vergiler de neyin nesiymiş bu ürünlerin üzerinde bu kadar yüksek olmasın diye yüksek sesle söylediğin her platformda savunuculuk yaptın. Çok güzel çalışmaların içerisindesin. Çok gençsin, çok yoğunsun. Şimdi biz sana böyle özel sorular hazırladık, biraz daha farklı olsun diye. Cevaplarını konuşmadık seninle, ben de merak ediyorum. Biraz çocuk İlayda, nasıl bir çocuktu? Hemen çocuk İlayda dediğimde neler geliyor senin aklına? Çok teşekkürler. Bir kere harika özetlediniz mücadelemizi. Hemen Çocuk İlayda'dan hikayeye başlayayım ben de.
Öncelikle kabul etmem gerekir ki oldukça ayrıcalıklı bir şekilde büyüdüm ve mutlu bir çocukluk geçirdim. Annem babam diş hekimiydi. Özel bir okulda eğitim görme fırsatım oldu yine ailemin desteği sayesinde. Aynı şekilde benim bugün mücadelesini sürdürdüğüm regl, ergenlik gibi konularda tabii doktor çocuğu olduğum için hep gerekli açık bilgiye erişimim oldu, sorularımı sorma fırsatım oldu. Ama bana her fırsatta ailem herkesin bu kadar şanslı olmadığını, herkesin bu bilgilere erişimi olmadığını hatırlattı. Çok kalabalık bir ailede büyüdüm. Üç kardeşin ortancasıyım. Dolayısıyla ailemde hep güçlü kadınların olduğunu ve bu tür konuların çekinmeden konuşulduğunu söylemek mümkün. Ancak yıllar sonra yaptığım araştırmalarla bu tabunun aslında ne kadar büyük olduğunu ve ne kadar çok kadının hayatını etkilediğini çok daha sonra öğrendim. Evet, ne güzel. Güçlü kadınlarla büyüdüm dedin ve bir kadın festivalinin konuğusun. Senin ilham aldığın kadınlar dediğimde hani ilk aklına gelenler kimler? Bu soruya bayıldım öncelikle. Sanırım cevabım iki kadından bahsetmek istiyorum. İkisini de bu sene kaybettik ne yazık ki. Biri babaannem. Benim örnek aldığım feminist rol modellerinden biri. Kendisi ilkokulunu Van'da yaşarken 30'lu yaşlarının başında 7 çocukla dul kalmış. Ve buna rağmen yaşama sevincini hiç kaybetmeden çocukları Ankara'ya göç etmiş. 7 çocuğunu da üniversite okutmuş. Zamanının çok ilerisinde, çok açık görüşlü, harika olan bir kadındı. Bu sene onu kaybettik ama ben ondan çok şey öğrendim. O benim rol modelim ve onu sevgiyle hatırlıyorum. Bir diğeri de yine bu sene kaybettiğimiz ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg. Hukukçu olduğum için ve bizim yargının feministi olarak ifade ettiğimiz Ginsburg'u çok güçlü, toplumsal cinsiyet eşitliği için çok önemli karşı oylarıyla, mücadelesiyle anıyorum. Dilerim, ben de doktor öğrencisiyim şu anda, yolun çok çok başındayım kesinlikle. Ama dilerim bir gün onun kadar iyi bir hukukçu olurum ve hukuk aracılığıyla toplum cinsiyet eşitliğine katkıda bulunabilirim. Evet, çok çok güzel. Evet, katkıda bulunma konusunda bayağı aktifsin. Şu konuşmamız gerek platformuna doğru geldiğimizde ne zaman o fikir ortaya çıktı, neden konuşmamız gerek diye bir oluşum içerisinde buldun kendini. Onun hikayesini paylaşırsan bizimle. Tabii, seve seve. Aslında bu fikrin ilk aklıma gelişi 2011 yılına dayanır. 2011 yılında Van depremi olmuştu hatırlarsanız. Ailece bazı yardım kolileri hazırlayıp afet bölgesine göndermiştik. Ve size dediğim gibi ailemizde kadınlar, hatta güçlü kadınlar olmasına rağmen tek birimizin aklına o yardım kolilerine hijyenik ped ya da tampon gibi ürünleri koymak gelmemişti. Kolileri gönderdikten sonra kurcaladı. Ya biz bu konuyu niye hiç düşünmüyoruz, niye aklımıza gelmedi acaba gibilerinden. Yıllar sonra 2013'te Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde kirli kelimesinin anlamlarından birinde bir değişiklik yapıldığını ve ay başındaki kadın ifadesinin eklendiğini öğrendim. Bu ikisi böyle kafamda birleşti ve bir anda bir ışık çaktı. Tamam, bu konuyu biraz araştırmalıyım, bu konunun üzerine gitmeliyim dedim. Ve fakültesinden mezun olduğum yıl konuşmamız gerekli kurdum. Ufak çok mütevazı sanat çalışmalarıyla başladık. Kek börek kermeslerinden topladığımız paralar Ankara'da gecekondu mahallelerini ziyaret ediyorduk gönüllü doktorlarla. Eee, Örneğin ergenlik, regl olmak gibi konularda gönüllü doktorlarla bilgi vermenin yanında öğrencilere bir sömestr boyunca yetebilecek kadar hijyenik ped temin ediyorduk. Daha sonra internetten Bahar isimli genç bir kadın ulaştı. Bu projelerin harika, ben Adanalıyım ve mevsimlik tarım işçilerine ulaşmanı sağlayabilirim dedi. O zaman Bahar Chicago'da yüksek lisans yapıyordu. Bu internet aracılığıyla oluşan arkadaşlık bir yol arkadaşlığına dönüştü ve bugün Bahar benim ortağım
Beraber Adana'dan Hakkari'ye, Ankara'dan İstanbul'a, Türkiye'nin dört bir yanına saha projeleri düzenliyoruz. Bunun dışında da olmayanlar için regl kılavuzu gibi eğitici içerik hazırlıyoruz. Sizin bahsettiğiniz gibi adaletsiz vergilendirme üzerine hem kafa yoruyoruz hem de bilinçlendirme çalışmaları ve hak savunuculuğu yapıyoruz. Yolculuğumuz devam ediyor. Konuşurken çok şey var. Evet, Bahar'ı da bu vesileyle anmış olduk. Ona da selamlarımızı iletiyoruz. O da seninle birlikte müthiş işler gerçekleştirdi ve berabersiniz. Peki, hadi konuşalım o zaman. Senin ilk regli tecrüben nasıldı? Neler yaşadın? Tabii. Benim ilk regl tecrübem açıkçası hiç gayet tatsız bir tecrübeydi. Biz regl hakkında konuşurken bu tecrübenin aslında biraz korkutucu, biraz kafa karıştırıcı ve tatsız olduğu gerçeğini inkar etmiyoruz. Tam denize girmek üzereyken kumsal diye başıma geldi. Ama dediğim gibi doktor çocuğu olduğum için belki de biraz ailem beni bu konuda hazırlamıştı. Ne yapmam gerektiğini biliyordum. Bu konuda bilgim vardı. Sadece denize giremediğim için canım sıkkındı. Hatta hem annem hem babam bu konuda gayet destek oldular, şakalaştılar. İşte küçük bir kutlama bile yapıldı. İşte kızımız büyüdü gibilerinden. Bu benim için çok olumlu bir deneyim. Ama bu birçok çocuk için, köy okullarına giden kız çocukları için örneğin çok kafa karıştırıcı, çok travmatik bir deneyim olabiliyor. Bazı çocuklar öleceğini zannedebiliyor. Çok da doğal çünkü bir anda kan görüyorlar ve ne yapacakları konusunda hiçbir fikirleri yok. Biz hiçbir çocuk bu deneyimi yaşamasını istiyoruz. Onun için diliyorum bir gün benim yaşadığım deneyime benzer deneyimleri bütün çocuklar yaşayabilir. Evet, inşallah bunun için çalışıyorsunuz. Hani şöyle bir arkana yaslansan, ne olsa konuşmamız gerek amacına ulaşmış olur. Sen de belki yepyeni bir konuya yelken açarsın. Harika bir soru. Biraz belki uzun vadede gerçekleşecek ama bir gün hayalini kurduğum şu tabii. Türkiye'nin hiçbir yerinde hijyenik petler gazete kağıdına veya plastik torbaları sarılıp gizli saklı satılmadığı zaman, Türkiye'nin her yerinde regl olan bütün bireyler hijyenik pet, tampon gibi ürünlere erişime sahip olduğu zaman ve regl olmak bir tabu, utanılması gereken bir konu olarak görülmediği zaman bizim misyonumuz tamamlanacak ve o zaman gerçekten yerlere yelken açabileceğiz sanırım. Evet, evet çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Enerjin, umudun hiçbir zaman kaybolmasın. Çalışmalarınızda tebrik ediyoruz. Canı gönülden kutluyoruz ve iyi ki varsınız demek istiyorum. teşekkürler. Sağ olun. Evet, söyleşide ikinci konuğumuzla da sohbetimizi takiben şimdi üçüncü konuğumu davet etmek istiyorum. Üçüncü fark yaratan Özlem Ceylan bizlerle olacak. Şimdi kendisini yanıma davet ediyorum. Evet, hoş geldin Özlemciğim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz. Bu sefer de bir kadın festivalinde Evet. bir aradayız. Ne güzel, ne mutlu bize. Bir kadın olarak, fark yaratan bir kadın olarak bugün bizimlesin. Sen kendini bir nasıl görünüyorsun anlatırsın. Ondan sonra da ben bir kısa tanıtımla Tabii. giriş yapacağım. Ben Özlem Ceylan, siyah uzun saçlarım var. Şu an üzerimde beyaz bir gömlek, siyah bir etek ve siyah ayakkabılar var. Nevgül Hanım'ın hemen yanında bir sandalyede oturuyorum. Ben de seni kısaca tanıtarak başlayıp sonra sorulara geçeceğim. Uzun yıllar özel sektörde çalıştıktan sonra bir dernek kuruyorsun. Bir derneğin kurucususun. Alerji Derneği'nin kurucususun. Efe diye çok tatlı bir oğlun var. Alerjik bir bünyeden, alerjik bir yapıdan bahsedeceğiz birlikte. Arkana binlerce aileyi aldığın bir hareketin içerisindesin. Türkiye'deki bir ilk derneğiniz, ilk ve tek alerji alanındaki bir dernek. Fark yaratanlardan sonra da bizimle yolunuz bir de hibe programında kesişti. Dolayısıyla birbirimizi iyi tanıyoruz. Ama her zaman tanımadığımız şeyler, yönler bulabiliyoruz hikayelerde. Bakalım bu sefer onlardan bulacak mıyız? Birkaç farklı soru hazırladık. Ama girişte önce bir kariyer değişikliği.
Sen de özel sektörde bir çalışan iş kadını olaraktan uzun yılları geride bıraktıktan sonra sivil toplumda bir dernek başkanı olarak başka bir mücadelenin içerisine buldun kendini. Bu bir kariyer değişikliği, tabii ki isteğinle gerçekleşen. Ama nasıl? Yani nedir orada değişim kararını tetikleyen şeyler? Öncelikle böyle bir projeyi başlattığınız için biz çok mutlu olduk. Çünkü kadınları çok az dinliyoruz toplum olarak. Biraz onları daha fazla dinlememiz, anlamaya çalışmamız ve sorunlarını dinledikten sonra da işte duymakla dinlemek çok farklı şeyler biliyorsunuz. Bu sorunları nasıl beraber çözebiliriz? Biraz belki bunun için birlikte çalışmak gerekiyor. Çünkü toplumun kadından beklentisinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani kadınlar eğitim alsınlar, meslek sahibi olsunlar, kariyerlerinde çok başarılı olsunlar. Zamanı geldiği zaman iyi bir evlilik yapsınlar, çok iyi bir eş olsunlar, sağlıklı çocuklar dünyaya getirsinler. Ve bu çocukları da çok böyle başarılı, sağlıklı bir şekilde büyütsünler diye bir beklentimiz var toplumdan, kadından. Ama işte biz bu kültürümüzün bize empoze ettiği hayallerle büyüyoruz. Peki bu hayaller yolunda gitmezse ve biz filmlerde ve masallarda bize anlatıldığı gibi bir tabloyla karşılaşmazsak ne oluyor? İşte o zaman çok büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Aslında benim yaşadığımda hemen hemen buydu. Ben de çocuk sahibi olduktan sonra kariyerime devam edeceğim diye planlar yaparken bir baktık ki aslında ben sağlıklı bir çocuk sahibi değildim. Bir takım problemleri vardı daha doğduğu andan itibaren başlayan. Çok mutsuz, çok huzursuz bir bebekti. Sürekli ağlıyordu, beslenmeyi reddediyordu. Ve gerçekten tanı almamız bizim 9 ay sürdü. Yani 9 ay evde yeni bir annesiniz, lavusasınız. Etrafınızda herkesin sizden çok farklı beklentileri var. Ama birinci önceliğiniz bebeğiniz. Ve o da çok mutsuz bir bebek. Sanki beni bu dünyaya niye getirdiniz der gibi size bakıyor. Dolayısıyla o çok büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor sizde. Ama bir süre sonra onun içerisinden çıkıyorsunuz. Yani çıkmak zorundasınız daha doğrusu. Yani kendinize bir noktada şu soruyu sormanız gerekiyor. Evet, böyle bir şey benim başıma geldi. Artık hani nedenini bırakıp bundan sonra ne yapabilirim bununla? Yani ben bununla yaşayacağım. Bunu buradan alıp nereye götürebilirim diye düşünmeye başlamak gerekiyor. O noktada işte ben bir yol ayrımına geldim. Dedim ki ya depresyonda işte bütün gün pijamayla saçımı başımı taramadan mutsuz bir bebek büyüterek bir hayat sürdüreceğim ki bunun hiç kimseye faydası olmayacak. Ya da evet ben böyle çok zor bir hastalıkla karşılaştım çocuğumda ama onu hala nasıl yaşıtları gibi sağlıklı büyütebilirim? Hem fiziksel hem de zihinsel olarak onun iyiliği için ben nasıl iyi olabilirim aslında? Bu soruyla başladı ve evet önce örgütlenmeyle birbirimize benzer aileleri bulmaya çalışmakla onları bulduktan sonra da yine 16 alerjik çocuk sahibi aileyle birlikte biz çok çektik tanıda, tedavide. Başka ailelerin hayatları bizler kadar zor olmasın, bunu yaşamak zorunda değiller diye neyi değiştirebiliriz diye aslında yola çıkarak bir dernek kurduk. Evet, ellerinize sağlık, Çok sağ olun. emeklerinize sağlık. Sadece kendinize değil, benzer sıkıntıyla karşılaşan ama ne olduğunu bilemeyen, tanım koyamayan bir sürü aileyle de bağlanmış oldunuz. Şimdi biraz daha somut bir yere doğru gelsek, mesela oğlun Efe'nin çok sınırlı sayıda besinle yaşadığını biliyoruz. Kaç besinle yaşıyor ve bir günlük rutini nasıldır Efe'nin ya da ikinizin birlikte günlük rutininizde neler vardır? Şimdi ben Efe gibi bir çocuğa sahip olmadan önce bana Efe gibi bir çocuğun varlığı anlatılmamıştı. Dolayısıyla biz hiç kimseden duymadığımız bir tabloyla karşılaştık. Çünkü Efe'nin ileri derecede bir besin alerjisi var. 4 yaşından sonra da alerji kökenli nadir bir hastalık tanısı aldı. İsmi eozinofilik özofajit. Yani böyle telaffuz etmesi zor ama onunla yaşaması daha zor bir hastalık. Çünkü Efe sadece çok kısıtlı 5 besinle beslenebiliyor. İşte bunlar kabak, pirinç, muz, patates, havuç. Yani ekmek yok, et yok, Dışarıda süt yemeğe yok, gidiyorsunuz. mümkünatı Bu 5 yok. yemekten Evet. biriyle veya ikisiyle Onu da birlikte zaten bir hep şey yanınızda söylüyor. götürüyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir çocuk nasıl büyür? Bir kere hepimizin kafasında böyle bir soru işareti vardı. Çok endişeyle, çok tedirginlikle ilerleyen yıllardı bizler için. Ama şunu gördük, böyle bir yaşamda mümkünmüş. Yani yapılabiliyormuş. Zor, evet, okey. Ama bir yandan
onu da yaşıtları kadar hem fiziksel hem de zihinsel olarak sağlıklı büyütebilme imkanımız varmış. Dolayısıyla bunu görmek bence açıkçası o kıvılcım ve dönüm noktası diyebilirim. Zor bir hayatı var ama ben çok başarılı insanların açıkçası otobiyografilerine bakıyorum. Hiçbirinin hayatı zaten kolay olmamış Nevgül Hanım. Küçük yaşta yaşadığımız bütün zorluklar aslında bizi daha sabırlı, daha meşakkatli, daha mücadeleci yapıyor. Yani ben oğlumda da bunu gözlemliyorum. İşte birçok çocuğun zorlandığı ödevler ona çok kolay gelebiliyor. Neden? O çünkü zaten gerçek hayatında daha zor bir şeyle mücadele ediyor. Dolayısıyla birazcık da başımıza gelen her kötü şeyin, burada o kötü işte tırnak içerisinde ama olumsuz diyelim, şeyin arkasında aslında iyi bir amaç da olabileceğini görmek bence çok önemli bir şey. Tabii ki bütün bu zorluklar içerisinde ben tek başıma değilim. Evet. Evet, anne olarak siz bir çocuğu 9 ay karnınıza taşıyorsunuz ve doğuruyorsunuz. Ama onu kucağınıza verdikleri andan itibaren aslında o sadece sizin sorumluluğunuz değil. Ben çok şanslıydım çünkü çok yardımcı bir eşim vardı. Çok anlayışlı bir eşim vardı. Sonra bir gün böyle bir söyleşide ben çok şanslıydım eşim açısından dediğim zaman bir utandım. Bir kere bir dedim ki bir aydınlanma oldu. Bir dakika, bu bir şans olmamalı. Evet. Yani bir kadının eşinin ona yardımcı olması kadının şansı olmamalı. Bu zaten toplum olarak normalimiz olmalı. Dolayısıyla biz de küçük yaştan itibaren çocuklarımıza bunu empoze ederek büyütmeliyiz diye düşünüyorum. Yani evet, erkek de bebeğin bakımında yardımcı olmalı. Ev işlerinde kadının yardımcısı olmalı. Bir kere her şeyden öte kadının motivasyon kaynağı olmalı. Eğer gerçekten eşim bana bu kadar yardımcı olamasaydı herhalde bugün ben sizinle bu noktada konuşabiliyor olamazdım diye düşünüyorum. Evet, çevremiz, ailemiz bu anlamda başarıların arkasındaki önemli paydaşlar oluyorlar. Sizin hikayenizde de böyle. Şimdi bir yolculukta akademi var. Alerji Yaşam Akademisi. Ondan biraz bahsetmek ister misin? Bizim 2019 yılında bu Sabancı Vakfı kapısından içeri girdiğimizden itibaren kurumsal olarak hayatımız çok değişti. Ne güzel. Önce farklı yaratanlar seçildik. Bilinirliğimiz çok arttı. Güvenilirliğimiz çok arttı Seni kamuoyunda. aradığımda hatırlıyor musun? Evet. Everest'e çıkarız biz bu haberden sonra demiştin. Aynen, yani müthiş bir özgüven pompaladınız bize. Sonra hibe programıyla tanıştık. Hibe projemizi beraber yazdık ailelerle ve kazandığımız zaman da müthiş mutluluk duyduk. Çünkü hep aklımızda şöyle bir şey vardı. Biz bu projeden önce ve pandemiden önce yüz yüze aile eğitimleri gerçekleştiriyorduk. Genellikle bu eğitimlere anneler katılıyordu. Evet. Babalar biraz daha geri planda Evet. durmak istiyordu. O sorumluluğu almak istemiyorlardı çocuğun bakımı konusunda. Biraz daha geri planda duruyorlardı. Öteki taraftan gelen anne küçük bebeğiyle geliyordu ve eğitimi çok kaliteli bir şekilde dinleyemiyordu. Veya dışarı çıktığı an, eğitim bittikten sonra dışarı çıktığı an unutabiliyordu. Tekrar sormak isteyebiliyordu. Evet. Şimdi bizim ülkemizde çok az sayıda hekimimiz var, çok değerli hekimlerimiz var ama çok az sayıda ve alerji hastaları çok büyük bir potansiyele sahip olduğu için maalesef muayene sürelerimiz bazen 10 dakikayla sınırlı olabiliyor. Evet. Şimdi 10 dakikada hekimden de çok şey bekliyoruz. Yani anne orada bebeği soysun, doktor orada onu muayene etsin, tanıyı koysun, reçeteyi mi yazsın, nasıl anneye kronik bir hastalığın bakımını anlatsın. Çünkü kronik hastalıklar işte böyle grip gibi olmuyor. Yani hastalandım, hapımı alayım, işte iyileştim, bir haftada kendime geldim yapamıyorsunuz maalesef. Kronik hastalıklarda mutlaka bir yaşam tarzı değişikliği gerektiriyor. Dolayısıyla bunu öğrenmek de çok sancılı bir süreç gerektiriyor. Biz de dedik ki burada bu noktada nasıl ailelere yardımcı olabiliriz? Bizim Van'da da üyelerimiz var, Hakkari'de de var. Hatta önce dedik ki biz size bir otorite tarafından hazırlanmış bir eğitim sunmayalım. Siz neye ihtiyaç duyuyorsunuz? Siz önce bize bir söyleyin. Biz 1000'in üzerinde aileyle anket çalışması düzenledik ve Türkiye'nin kuzeyinden, güneyine, doğusundan, batısına 20 farklı şehirden saha temsilcilerimizi seçtik. Ve bu il temsilcilerimiz bize sahalarındaki sorunları aktararak neye ihtiyaç duyduklarına bildirdiler. Biz bu doğrultuda Türkiye'nin köklü tıp fakültelerinden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile ortaklaşıp bu projeyi hayata sunduk. Ve bu projede hekimlerimiz birebir uygulamalı olarak hastalara hem hastalığı, tanıyı, tedavi ve tedavi boyunca ailelerin evde alması gereken önlemleri uygulamalı olarak gösteriyorlar. Bu da şöyle demek, siz evinizdesiniz, o rahat konfor alanınızdan çıkmadan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hekimlerinin sizin evinizde ziyaretçi oluyor, konuk oluyor ve size bir hastalığı baştan sona A'dan Z'ye anlatıyorlar. Bu da açıkçası çok büyük bir lükstü bizler için. Özellikle pandemi dönemi,
hastanelere erişemediğimiz, doktorlara erişmekte zorlandığımız süreçte ailelerin bir nevi kurtarıcısı oldu. Müthiş oldu. Teknolojiyi de en iyi şekilde Evet. kullanaraktan artık bu online'da zaten mesafeler yok oldu. Siz de o alanda bunun en güzel örneklerini hayata Çok sağ geçirdiniz. olun. Ne olsa Alerjiyle Yaşam Derneği amacına ulaşmış olur. Siz de belki başka şeylerle uğraşırsınız. Aslında biz 16 ailenin çıkış noktamız bir isyandı. Yani toplumda alerji çok yanlış biliniyor. İşte basit bir kaşıntıdır, basit bir kızarıklıktır. Biraz hapşırırsınız. Yani gözünüz Mevsim sulanır. değişikliği. Aynen, yani bir mevsim alerjisi düşündük biz. Yani alerji ne olabilir? İşte domatese, çileğe alerjik olabilirsiniz. Evet. Yemeği verirsiniz, ne olacak? Biz açıkçası biraz isyan ederek, ya alerji sizin böyle bildiğiniz gibi değil. Bakın çok ciddi boyutları var. Bunun Allah korusun anafilaksi dediğimiz ölümcül olabilecek hızla ortaya çıkan reaksiyonlar şeklinde karşımıza çıkabilen tabloları var. Dolayısıyla bu noktada toplumun bilinçli olması, farkında olması çok önemli dedik. Çünkü alerjik çocuklar en çok açıkçası eğitim hayatında ve sosyal hayatta dışlanma yaşıyorlar. Bakın bazen akran zorbalığı yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla bu noktada hem toplumun hem eğitimcilerin bilinçli olması, ailelerin açıkçası çok kenetleyici olması, bu çocuğu de diğer çocuklardan ayırmadan kapsayıcı bir şekilde hem eğitimde hem sosyal hayatta içlerine almaları bizim için en büyük amaç ve inşallah o günleri görebiliriz. Ama kapsayıcılık bizler için çok önemli. Biz sizlerle tanıştıktan sonra da açıkçası engelliler konusunda ne eksiklerimiz var. Onlara erişmekte de ne kadar zorlanıyoruz onu fark ettik. Mesela o yüzden akademimizi de Türk İşaret Dili desteğiyle yaptık ki bu bir hasta platformu olarak Türkiye'de bir ilk oldu. İnşallah da öncü olur. Diğer platformlarda aynı şekilde engelli grupları da kapsayıcı bir şekilde açıkçası eğitim platformları tasarlarlar. Çünkü bence kapsayıcılık hepimizin istediği şey. Evet, Hepimiz evet. aslında eşit muamele görmek istiyoruz. Beraber her yerde eşit bir şekilde olmak istiyoruz. Evet, evet. Yüreğinize sağlık. Ne güzel anlattınız. Su gibi geçti yine. Çok teşekkür ediyoruz katılım için, güzel paylaşımlarınız, ilham veren yolculuğunuz, hikayeniz için. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok Evet. teşekkür ediyoruz böyle bir proje organize ettiğiniz için. Çok sağ olun. Evet, bugün bizimle olan 3 fark yaratanımıza da teşekkür etmek istiyorum. Bu çalışmaların arkasında ne gördük? Hayaline sahip çıkan, hiç vazgeçmeyen, ısrarcı, umudunu kaybetmeyen, ilham veren kişiler gördük. 3 kadını tanıdık. Umarım izleyen herkes için keyif veren, cesaret veren bir söyleşi olmuştur. Bizi takip ettiğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.